Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi hızlıca bir emtialara bakalım. Analize geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone değilsek abone olmayı lütfen unutmayalım. Şimdiden teşekkürler. Şimdi öncelikle gümüşle başlayacağım. Gümüşte hatırlarsanız bir üçgen formasyonumuz vardı. Bunun hedefi 24.50-24.80'lerde. Buraya ulaştıktan sonra bir satış süreci başladı ve 24.26 altında tekrar 22 dolarlara doğru bir hareketin başlayabileceğini konuşmuştuk. Fakat bu süreç içerisinde de gene bir düzeltme seviyeleri, destek bölgelerimiz var. Bunun ilki olarak da 23.98-23.90'ı konuşmuştuk. Bu bölgenin kırılmasıyla birlikte de aşağıda 23.38-23.21 bölgesine kadar satışların devam edebileceğini söylemiştik. 23.21 altındaki kapanışlar ise şu yükselişin düzeltmesinden daha güçlü bir satışın geldiğini bize gösterecek. Şu an için bu destek bölgesini yakından takip ediyor olacağız. Burada da gene geçtiğimiz analizlerde bahsettiğim için hatırlatmak istiyorum. Bakın burada bir açığa satış süreci yaşanabilir demiştim. Bunun için de stop seviyesi olarak yukarıda 24-29, 24-30'un üstüne stop koymamız gerektiğinden bahsetmiştik. Dün itibariyle bakın bu satış geldikten sonra bir tepki süreci aldık ve tekrar burada satışa döndük. Şu satışa dönüş sürecinden önce şu oluşan tepe bölgesi artık 23.86 üstüne stopumuzu taşımamız gerekir. Bu şekilde iz süren stop şeklinde bu düşüş sürecini değerlendirmek faydalı olacaktır. Buradan ons altına geçecek olursak ons altında da şu düşüşün %61.8 tepkisini verdik ve buradan tekrar satışa dönmüş durumdayız. Burada da kritik olacak olan seviye 1922. Bu bölgeye kadar olan hareketler minimum düzeltme seviyesi olarak algılanır. 1922 altındaki kapanışlar ise 1915-1910 destek bölgesine kadar satışların devam edeceği anlamına gelir ancak bu düşüş dahi bir düzeltme olarak kalacaktır. Eğer 1910 altında kapanışlar görecek olursak tekrar 1885'lere doğru satışların derinleştiği bir süreç takip edilebilir. Bunun için de ons gümüşü yakından takip etmenizi tavsiye ederim. Buradan altın gümüş rasyosuna geçecek olursak altın gümüş rasyosunda da 79-75-79-46 bölgesi kırıldığı takdirde altın ve gümüşte bir düzeltme sürecine girileceğinden bahsetmiştik ve yukarıda 80-71 üstünde hareketler gördüğümüz takdirde özellikle ons gümüşte açığa satışlar yapılabileceğini, düzeltmenin derinleştiği bir süreci bize göstereceğinden bahsetmiştik. Geçtiğimiz günlerde de bu kırılımı takip ettik ve şu an yukarıda takip edeceğimiz direnç bölgesi 83.10-82.60 bölgesi olacak. Burada 83.10 üstü hareketler görecek olursak altın ve gümüşte düzeltmeden daha güçlü bir satış sürecinin başladığını bize gösterebilir. O yüzden 83.10, 82.59, 82.60 diyelim. Bu bölge bizim için çok kritik olacak önümüzdeki günlerde. Buradan platine geçecek olursak platinde de şu yükselişin bir düzeltmesi içindeyiz halihazırda. Burada %61.8 seviyesinin de geçtiği 923-916 bölgesi kritik olacak. 916 altında kapanışlar görmeye başladığımızda tekrar zaten bakın şu dip bölgesindeki oluşan yatay banda geri dönmüş olacağız. Aynı zamanda şu yükselişin %61.8 düzeltmesini de kırmış olduğumuz için burada satışların bir miktar daha derinleşip 888-880'lere kadar devam etmesi normal karşılanır. Önümüzdeki günlerde 916'yı yakından takip ediyor olacağız. Buradan paladyuma geçecek olursak, yani paladyum yatırımcısını çok üzdü. Yatay bant içinde hali hazırda hareket etsek de artık destek bölgesini iyice ihlal etmeye de başladığı bir süreç yaşıyoruz. Bugün için yukarıda 1215'in geçildiğini görmemiz lazım. En azından şu destek bölgesi çalıştı diyeceğiz. Burada bu bahsettiğimiz kırılım ikincil trendin kırıldığını bize gösterecek ancak şu yatay bant içindeki ana direncimizin kırıldığını söyleyebilmek için yukarıda 1254'ün geçilmesi lazım. Ne yazık ki bu dirençler kırılmadığı takdirde aşağıda 1185'in kırıldığı ve haftalık grafiklerden baktığımızda 1123'lere kadar bir düşüş sürecinin tekrar gelebileceğini görüyoruz. Burada da 1100
1123 çok kritik bir seviye. Hatta şöyle haftalık grafiklerden göstereyim size. Bakın hep bahsettiğim 2011 tepe bölgesi burası ve aşağıda 1123 kırılacak olursa her ne kadar burada arada bir 1068, 1029 destek bölgesi olsa da tekrar bu satışların 900 hatta 860'lara kadar devam etme ihtimali gündeme gelir. O nedenle yukarıda 1123 çok kritik bir bölge olacak. Yani yatırımcısını gerçekten oldukça üzdü Palladium. Ancak şunu da göstermeden geçmeyeyim. Bakın burada da 5 dalgalık bir hareketin sonuna da gelinmiş olabilir. İşte o nedenle bu 5. dalga hareketi daha derinleşecek mi, devam edecek mi? Bunun da belirleyicisi 1123'ün kırılması olacaktır. Aksi takdirde burada 5. dalgayı tamamlayıp yükseliş de başlatabilir. Haftalık grafiklerden baktığımızda da 1362'nin artık kırılması gerekiyor. En azından düşüşün sonlandığını söyleyebilmek için. Son olarak Palladium'la ilgili şu grafiği de göstermek istiyorum size. Bakın burada mavi olan grafik Palladium'un grafiği. Şu ortadaki kırmızı grafik ons altının grafiği, alttaki grafik ise ons gümüşün grafiği. Ya buradan da zaten çok net görebiliyoruz. Başlangıç tarihimiz 2011. Palladium'un 2011'den günümüze çok güçlendiğini, çok ciddi bir yükseliş yaşadığını görüyoruz. Oysa altın ve gümüşün bunu desteklemediğini takip ettik ve bu grafiklerin bize söylediği halen daha Palladium'un oldukça pahalı olduğu. Ancak tabi altın ve gümüşte bu bölgelerden bir dönüş alacak olursak uzun vadede Palladium için de bu bölge bir dip olabilir. Kısacası 1185-1123 destek bölgeleri çok kritik olacak önümüzdeki günlerde. Buradan Brent petrole geçecek olursak Brent petrolde de fincan kulp formasyonundan bahsediyorduk. Şu an için bu formasyon çalışıyor ve yukarıda 89-90 seviyesine de ulaştık. 89 üstünde kalıcı olduğu sürece sorun yok. Yukarıda 102-106 hedeflerimiz var. Ancak aşağıda bakın şu destek bölgesi kırılacak olursa 87-45-86-46 bölgesi kırılacak olursa burada satışların derinleştiği ve bu formasyonun aslında bir miktar bozulduğunu söyleyeceğimiz bir süreç yaşanabilir. Burada hatırlarsanız şu dip hareketi oluşurken bir miktar burada yatay hareket beklentim vardı. Bu yatay süreç içerisinde buradaki satıcıları temizleyip bir likidite tuzağı gibi de burayı çalıştırıp bir dönüş yapması çok daha sağlıklı olacaktı. Ancak burada bir V hareket gördüğümüz için de burada alıcıların ne kadar güçlü olduğu artık benim kafamda bir soru işaretidir. O nedenle aşağıda 86.50, 86.45 altında kapanışlar görecek olursam bir miktar Brent petrolden uzaklaşırım ta ki tekrar 90 dolar üstüne yerleşene kadar. Evet, emtialardan da bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.